Arkadaşlar devam edelim isterseniz. Herkes geldiyse. Şimdi desibel ve seviye ölçümü konusunu eklemek istedim ben buraya. Doğrudan sinyal akışında mikrofonlara geçmeden yani teori kısmının bunun desibel tarafını da bir en azından özetlemek istiyorum. Çünkü desibel konusu çok yanlış anlaşılan ve bence tam bilinmeyen bir konu. Desibel e, ölçüm için kullandığımız bir birim ama bu desibelin yanına bu arada bel abinin adı. Desi de 10 demek. Onluk bel. Bunun yanına bir şey koymazsak şuraya hiçbir anlamı yok desibelin. Yani 10 desibel, 20 desibel dediğimiz zaman hiçbir şey ifade etmiyor bu. Onun yanına bir şey koymamız lazım. Bizim ses ölçümünde kullandığımız, ses seviyesi ölçümünde kullandığımız şey dB SPL. SPL Sound Pressure Level diye geçiyor. Yani ses basıncı seviyesi. Şimdi desibel dediğimiz şeyin yanına koyduğumuz belirleyici olan harf ya da kısaltma neyi ölçtüğümüzü bize anlatıyor. Mesela voltaj ölçümleri var. dBV, dBu diye geçiyor. dBV ticari elektronik alet demek. dBu profesyonel elektronik alet demek. Electrical power, dBW watt ölçüyoruz. Electrical power ne ölçüyormuşuz? Impedance demiş ama bilemedim. Yine watt ölçüyoruz, yine watt ölçüyoruz. SPL bizim ölçtüğümüz şey. Analog audiometer diyor. dB volume units. Bu analog mikserlerdeki elektrik seviyesi, yani Sinyal seviyesi. sinyal seviyesi elektrikle ölçülüyor. Ve digital audiometer, bu dijital mikserlerde bizim sıfırda peak eden seviye. Yani dBFS. FS full scale demek. E, bütün dijital sistemler en tepede sıfırda peak ederler. Yani ondan sonra klip ediyor herif. Yani bütün birler doluyor demin bahsettiğim gibi. Şimdi burada bizim en ilgimizi çeken şey meslek olarak dB-SPL. Ee, desibel, pardon özür dilerim. Desibel e, hesabı bu şekilde oluyor. 20 log dediğimiz bir hesap mantığı kullanıyoruz. Bir de 10 log diye bir desibel hesabı var. 10 log şeklinde yapılabilen. 10 log wattaj ölçmek için, elektrik gücü ölçmek için kullanılıyor. Biz 20 log kullanıyoruz. 20 log e, değer 2 bölü değer 1. Değer 1 dediğimiz şey referans değerimiz. Bizim özelimizde dB/SPL'de Pascal olarak kullanılıyor. Ses basıncı Pascal'la ölçülüyor. İnsan kulağının hassasiyetiyle alakalı bir burada şema görüyorsunuz. Threshold threshold of hearing dediğim şey duyum eşiği. Duyabildiğimiz, insanın duyabildiği en düşük seviyeli ses. Buna işte insan kulağının yanında çırpan bir kelebek falan denir. Hala öyle deniyor mu bilmiyorum. Threshold of pain de acı eşiği. Yani 200 Pascal. Bu da işte yanınızda bir e, artık uçak kalkışının da ne o yani ondan sonra kulağınız patlıyor. Ondan sonra bir şey yani duymaz hale geliyorsunuz. Şimdi AES'de bir makale okumuştum. Makalede şöyleydi. Bir F-16 uçağının uçak gemisinden kalkışı sırasında 12 metre mesafeden ölçülen sesi 138 desibel. evet yani artık orası ondan sonra sağır oldu. Burada Geçmiş olsun. aslında şöyle bir sözünü kesiyorum, özür dilerim hocam. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani bizim işte marka vereyim, Elokustin, Meyer Sound'un katalog değerleri vardır ya, onların çoğu marketingtir. Marketing değeri olduğu için hep der ki işte 138 desibel ses veriyor bu subbas falan. Onlar bir de peak değerleri. Şimdi ondan da Yani bahsedeceğiz. aslında şöyle, senin de benim de ölçümlerde gördüğün bugüne kadar en büyük sahnedeki konser alanındaki ses şiddeti ne kadar? Nereden ölçtüğüne bağlı. Ben Foh'tan mesela 105 desibelin üzerinde hiçbir yerde ses duymadım.
İnşallah Yani duymamışsın. gerçekçi aslında bizim İnşallah değerlerimiz, duymamışsındır. Yani gerçekçi değerlerimiz aslında sen 95'te şanslısın. 95'te 105 desibel arası falan bizim gerçek hayatta Ona kullandığımız. geleceğim birazdan. Şimdi desibel bir logaritmik bir ölçü birimi. Bunun nedeni insan kulağının çok geniş bir duyum aralığı olması, yani seviye olarak. Yani 0.00002 Pascal'dan 200 Pascal, yani kaç tane sıfır oldu? 6 tane sıfır oldu. 1 milyon katlık bir duyum eşiğinden bahsediyoruz. O yüzden e, 0.0002 Pascal'dan 0.00063 Pascal'a abi çıkalım diyeceğimize 10 desibel ses açtım diyorsunuz. O yüzden daha küçük sayılarla işimizi yapabiliyoruz desibel, SPL kullanarak. Şimdi deminki şeye tekrar gelelim. Şu hesap mantığına tekrar gelelim. E, desibel SPL ölçüm, SPL'den bahsediyoruz. Yukarıdakine bakıyoruz. 20 log value 2 bölü value 1. Değer 2 bölü değer 1. Burada değer 1 dediği şey referans. Bu desibelin yanına koyduğumuz, parantez içine koyduğumuz neyi ölçtüğümüzü belirleyen belirleyiciye göre o referans değişiyor. Bir önceki slaytta onu gösteriyordu. Burada referanslar var. Yani biz SPL ölçerken, sound pressure level, dB SPL ölçerken bizim value 2 alttaki şeyimiz 0.00002 Pascal. Üste koyduğumuz şey ise o an ölçtüğümüz şey. Bunun arasındaki oran bize kaç desibel SPL e, de olduğumuzu gösteriyor. Yani başka bir şey ölçüyor olsaydık, mesela dB'yu ölçüyor oluruz. Mesela professional voltaj ölçüyor olsak, alttaki değer bakalım kaç oluyor? 0.775 volt. Üstteki değer ise o anki ölçtüğümüz güncel o anlık voltaj. Bunun ikisinin arasındaki oran dB'yu verecekti bize. İşte kaç Pascal'ın kaç desibele geldiği, desibel SPL'e geldi. En üstte görüyorsunuz 0.00002 bizim referansımız. Her şeyi ona göre ölçüyoruz. Yani o referansa göre, o değere göre şu an kaç desibeldeyiz? Bakalım ilginç burada neler var. Mesela 20 desibel duydun mu hiç? 20 desibel. Neymiş? Background of a soundproof studio. Yani bir ses geçirmeyen bir kayıt stüdyosunun arka plan sessizliği. O duyulabilen bir şey mi? Burada gördüğüm için söylüyorum. Şey denir Sessiz ya. odaya girdiğin mi hiç Aziz? Ha, efendim? Sessiz odaya girdiğin mi hiç? Ses odaya Hoparlör aç. Sinan Avşar'la Neumann Berlin'e gitmiştik. Oradaki sessiz odaya girdik ama orası ufak bir sessiz odaydı. Kalp atışını duydun mu? Valla bir tribe girdim ama Ben duydum mu bilmiyorum. Bir trip miydi yoksa? İlginç bir şey var. Ee, şöyle bir anlatayım size bilmeyenler için. Genelde hoparlörde de mikrofonların ölçümü yapıldığı e, kaç yüzeyi var? 4, 5, 6 yüzey olan bir oda burası. 6 yüzeyde de bir yalıtım malzemesi var. Çok kalın bir kapısı var. Doğru söylüyorum değil mi? Kapatıldığı zaman e, içeride mesela özel bir sehpa üzerine bir hoparlör koyuyorlar genelde hoparlör ölçümleri için. Bir de bir ya da birden fazla ölçüm mikrofonu var. Bunlar yere doğrudan temas etmiyor. Bir çeşit askı yöntemiyle havada duruyor. bu arada mesela girdiğiniz Deminki zaman yerde de file gibi bir şey var. Çelik file gibi bir aynen. şey var. Siz de yere basmıyorsunuz. Böyle Sen de değişik bir yere şey. basmıyorsun aynı şekilde. İçeride zaten durmuyorsun. Sadece bir ürün koymak için girebiliyorsun. Bu odanın 0 desibel olduğunu söylüyorlar. Ben hiç ölçüm yapmadım. Yani threshold of hearing. Aynen. Duyum Hiçbir şey eşiği. duymuyorsun içeride. Çevreden gelen rüzgar sesi bile duymuyorsun. Kalp atışlarını duyabiliyorsun deniyor. Ben kendi kalp atışımı duymadım ama sessizliği duyunca bir Bayağı sessizliği duymak delirdiğini vakitler. söylüyor Evet. insanlar. Böyle bir hakikaten tribe giriyorsun. Evet, yani bu aralıkta duyabiliyoruz. Şimdi bizim için, bizim özelimizde en önemli şey yani sound pressure level'da 6 desibel SPL eşittir çarpı 2. Yani bizim meslekle alakalı çok ciddi bir belirleyici durum bu. Mesela PA astık. Kötü bir PA astım yani buraya. Buradan seyirci başlıyor.
Bu da son seyirci. Biraz daha küçük çizerseniz. En küçük bu Hiç kadar gerek yapabiliyorum. yok. Bu iki seyircinin noktasından yaptığımız ölçüm arasındaki farkın max 6 dB olması lazım. 6 dB'den sonra buraya bir tane delay hoparlörü asmamız gerekiyor. Bu özellikle sistem dizaynda en önemli kriterdir. Bu 6 desibel. Yani bu şeyle de alakalı. Belki daha önce duymuşsunuz. İlginç bir konu bu. İnsan algıları, koku, tat, acı özellikle 2 kat fark olmadan bir şey arttı demiyorsunuz. Yani insanın bütün algıları logaritmik çalışıyor. Katlarını hissediyorsun. Katları olduğu zaman bir şey katıyla değiştiği zaman değişti diye diyorsunuz. Mesela öyle bir araştırma var. Birisinin böyle elinizi sıkmaya başlıyor. Tam 2 kat güçle sıktığı zaman ah şimdi acıdı falan diyorsunuz. Aynı şekilde eğer fotoğrafla ilgileniyorsanız ya da sinemayla biliyorsunuz bu f-stop'lar var lenslerde. F-stop diyafram açıklığı demek. Büyüdükçe f-stop diyafram küçülür. F-stop küçüldükçe diyafram büyür. Her f-stop arası mesela f2'den 2,5 muydu 2'den sonra? F2'den 2,5 f arası 8. çarpı 2 ışık geçirgenliğidir. E, Power'da farklı. Yani wattajda farklı. Çünkü wattajda 10 log kullandığımız için 3 desibel de çarpı 2 oluyor. Bizim wattajda işimiz olabilir ama aslında mikrofonla ölçüm yapıyorsanız bizim işimiz sound pressure level'la alakalı. E, Başka ne var mesela burada? 2 kat arttığı zaman 6 desibel, 10 kat arttığı zaman 20 desibel. Yani siz 20 desibel açtığınız zaman fader'ınızı 10 kat sesi açıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunun biraz daha detaylı bir şey olacak. Evet. Bakalım ne diyor. Sound pressure level. Bu ortadaki şeye bakıyoruz. En solda desibel değişimi. Bir sonra bir yanda multiplier çarpanı. E, Alttakilerin çarpımı yani acoustic power, electrical power, sound intensity. Yani wattaj ve sound intensity ölçmüyoruz. Akustikçi işi onlar. Ortadaki çarpanlar voltaj, akım ve sound pressure level bizim işimiz. Mesela deminki örneğin biraz daha şeyi bu, detaylısı. Bir şeyi 10 desibel açtığımız zaman 3,16 kat açmış oluyoruz. 6 desibel açtığımız zaman 2 kat açmış oluyoruz. 30 desibel açtığımız zaman 31 kat açmış oluyoruz. Aynı şekilde 3 desibel kıstığımız zaman 0,7 kat kısmış oluyoruz. En sağda da perceived quantity multiplier loudness volume. Şimdi bu loudness volume olayından uzak durmak gerekiyor. Çünkü loudness volume ses yüksekliği değil, algılanan ses yüksekliği demek. Ve bu insandan insana değişebilen bir şey. Biraz daha farklı. Ben bilmiyorum bu konuyu. Ben SPL bildiğim için SPL anlatacağım size. Ama e, algılanan volüm kişiden kişiye insanın duyumuyla değişebilir. Ne kulağın ne kadar iyi duyduğuyla değişebilecek bir şey. Biz SPL gibi ölçülebilen konularda kalacağız şimdi. Biz sağdaki grafiğe bakalım bu neymiş? Ratio 2 kat olduğu zaman 6 desibel açtık. 3 kat olduğu zaman 9 desibel açtık. 4 kat olduğu zaman 12 desibel açtık. 5 kat olduğu zaman 14 desibel açtık. 10 kat olduğu zaman 20 desibel açtık gibi bir şey yapmış. E, Tablo yapılmış. Evet. Bir de bu line seviyeleri çok önemli bizim konuda. Özellikle artık analog mikser diye bir şey kalmadığı için e, önemi azalmış olabilir ama özellikle stüdyo tarafıyla ilgileniyorsanız bunları bilmek çok önemli. 3 tane line seviyemiz var. Aslında 2 tane line seviyemiz var. Bir tanesi dBV, tüketici seviyesi. Bunun referans desibeli 1 volt. Bir de dBU var. Bu da profesyonel seviye. Bunun referans desibeli 0,77 volt. Yani o 20 log hesabında alttaki sayı 1 ya da 77 olmasına göre değişiyor bunlar. Bir de dBFS var. dBFS de dijital mikserlerde bizim e, CL'lerde, X32'lerde nedense kötü mikserleri söyledim ama en tepe noktamız. Ondan sonra bütün bitler 1 oluyor. Daha fazla bit ifade edemiyor sistem. Özetle diyor. Ben demişim yani.
Tüketici line seviyesi eksi 10 desibel volt. Professional line seviyesi artı 4 dBu. Dijital audio clipping seviyesi 0 desibel FS. FS full scale dijital için. Şimdi bu artı 4 dBu ne demek? Bunu koyduğumu sanıyorum buraya. Evet. Eski analog mikserlerde bu VU meter denen bir şey vardır. VU demek volume unit. VU. Bu VU meter sıfırdayken gelen sinyal artı 4 dBu demek bu. Bu analog mikserler böyle şey yapılıyor. Ya da analog ekipmanlar buna göre kalibre ediliyorlar. E, burada da dinamik aralık örneği vermeye çalıştım. Yani dBFS görüyorsunuz sıfıra kadar açılabiliyor. Yanında da dBu yani profesyonel analog bir mikser karşılığı geliyor. Yani burada demek istediği şu, profesyonel analog mikserin sıfırı, VU metresi sıfır olduğu zaman 20 desibel daha headroom var. Headroom dediğimiz kullanılabilen daha sesi klip etmeden açabileceğimiz bölgeyi deniyor. En altta da görüyorsunuz noise floor diye bir şey var. Noise floor'da hiç ses gelmediği zaman, yani sisteme ses girmediği zaman sistemin kendi ürettiği noise'e deniyor. En dipte de bu var. Bizim noise floor'la sinyal arasındaki aralığımız da kullanılabilir aralığımız. Bu alignment level denen bir şey var. Solda görüyorsunuz dBFS tarafında. Alignment level dijital konverterlarda bulunur. Yani analoğu dijitale, dijitali analoğa çeviren sistemlerde bir alignment edebilirsiniz. Yani bunun analogta 0 VU'ya geleceği seviye kaçtır? Bu eksi 18 olabilir, eksi 20 olabilir. Amerikan ve Avrupa sistemleri, standartları farklı. Eksi 18 ve 20 olarak belirlenmiş. İkisinden biri oluyor. Eksi 18 yaparsanız sisteminizi 18 desibel headroom'unuz oluyor clipping'den önce. 20 yaparsanız 20 desibel oluyor. Mesela çok dinamik çalan bir sanatçı kaydediyorsunuz. Mesela stüdyoda öyle bir işe gittiniz. Bu eskiden özellikle çok muhabbeti olan bir konuydu. Mesela çok dinamik çalınıyor. Çok cazı bir şey mesela. Çok düşük bölümler var. Çok yüksek bölümler de var. Mesela davulcu, üflemeliler bir anda yükselebiliyorlar. 2 desibel daha headroom clipping'den önce almak için konverterları eksi 20'ye align ederdiniz. Yani eksi 20 dB FS eşittir artı 4 dBu eşittir 0 dBu'ya şey derdiniz. Kalibre ederdiniz ki 2 desibel daha şeyiniz olsun. Eksi 18'e kalibre ettiğiniz duruma göre 2 desibel daha kullanacak alanınız olsun. Yani o davulcu vurduğu zaman klip etmesin, onu vurabilsin. Yani böyle klip etmiş bir kayıt yapmayın diye. Şimdi zaten mikserlerde artık kendin menüden yapabiliyorsun sanırım. Artık evet yapılıyor. Hepsi. Eskiden bizim zamanımızda analog cihazların aksine switcher'lar vardı. Eksi 20 artı 4. Hatta bak bu konuyla alakalı Waves LV1 forumlarında çok şey dönüyor. Evet. Çünkü sizin Waves LV1 meterları FS göstermiyor abi. Aynen. VU gösteriyorlar değil mi? Doğru. Sıfır var ortada. Doğru. Artı 20 falan Artı gösteriyor 20 yukarısı. gösteriyor. İnsanlar Ya, sinir olmuş ona. ben eski tarz bir kullanıcı olduğum için analog zamandan gelen benim çok hoşuma gidiyor aslında. Alışıksın. Peki sinyalleri yani sıfır mı alıyorsun? Sıfır baz alıyorum mikserine? tabii. Tamam. Sıfır baz alıyorum. Zaten mikserin kendi headroom'u da çok yeterli olduğu için Evet, çok ciddi, hoş duruyor. oturup gibi çalışıyorsunuz siz Waves'de. E, o yüzden mesela biz dijital mikser kullanırken ne kadar gain açmamız lazım konusu buna geliyor. O mikserin aslında kaç dB FS'e göre kalibre edildiğini bilip aslında mesela eksi 18 ise eksi 18 aldığımız zaman bu mikserin sıfırı. Olmuş oluyor. Evet, ondan sonra headroom kullanmaya başlıyorum. Bu neyi aslında dijitalde bir şey fark etmemesi lazım. Ne zaman fark ediyor bu? Dijital mikserlerde analog emülasyon yapan plugin kullandığınız zaman analog emülasyon yapan pluginler drive'a girmeye başlıyorlar belli seviyelerden sonra. Satüre olmaya başlıyorlar. Çünkü bütün analog mesela tüp emülasyonu, analog preamp emülasyonu yapan çok güzel pluginler var senin de kullandığın. Bunlar belli seviyeler bekliyorlar. Belli bir seviyenin üzerine açtığın zaman adam şey diye çalıyor. Tamam bu herif bana yüksek sinyal yolluyor çünkü benim satüre olmamı istiyor. Benim drive'a girmemi istiyor diye bekliyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani bizim sıfırımız nerede? Dijital sıfırımız analog sıfıra göre nerede? Hep ona bir uyanık olmak lazım bu konuda. Bir şeyleri drive ediyor olabilirsiniz fark etmeden. Ya da
Bütün kanalları toplayıp bir basa yolluyorsanız, bir AUX'a yolluyorsanız bas üzerinden o AUX'un girişini klip edebilirsiniz. Özellikle de dijital mikserlerde. Özellikle bizim daha ucuz dijital mikserlerde. Evet. Bizim headroom'umuz çok düşük çünkü. Mesela bir LV1'e göre CL5'in headroom'u çok ciddi Çok, düşecek. çok. Düşük. Yani biri 32 bit çalışıyor, biri 24 bit çalışıyor. 32 bit floating çalışıyor. Floating konusuna değineceğim belki. Bir de mikrofon seviyesi diye bir şeyimiz var. İki tane line seviyesinden bahsettik biraz önce. Bir de mikrofon seviyesi diye ayrı bir seviye var. Bu mikrofon seviyesi e, bir mikrofonun çıkış seviyesi. Çok düşük bir seviyeden bahsediyoruz. Bu seviyenin kullanılabilir hale gelmesi için bir mikserde preamfi ya da preamplifikatör diye bir alet var. Mikrofon preamfisi. Her Mikrofon mikserde bulunan. her mikserde bulunan, evet. Yani bizim kullandığımız mikserlerde en azından. Line mikserlerde bulunmuyor. Mikrofonla çalışan mikser, yani mikrofon girişi olan mikserlerde Bizim bulunuyor. konser piyasasında ama ya da Line mikser var mı? Broadcast'ta vardır belki. DJ mikserleri. Evet. Sadece line çalışır. Mikrofon girişi Mikrofon hariç. girişi, mikrofon preamfisinin bir tane işi var. Mikrofon seviyesini line seviyesine çıkarmak. Ne demişim burada? Evet. Eksi 60 ile eksi 40 dB'den artı 4 dB, yani çok ciddi bir iş yapıyor mikrofon preamfisi. O yüzden preamfi çok 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 önemli bir komponent bizim mikserlerimizde. Çünkü çok ciddi ses yukarı atıyor ve o sesi yükseltirken içine kattığı güzel şeyler güzel olarak bize yansıyor. Kötü şeyler noise'dir. Kendi e, lineer olmayan kattığı ses sinyalleri gayet çirkin bir şekilde bizim o mikrofon sinyalimize yansıyor. Şimdi şöyle bir grafik vardır. Her yerde görürsünüz. Bunu nasıl okunur? Bu neye yarar? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. 1970'lerden itibaren yapılan bir duyum eşiği, insan duyum eşiği çalışması sonucu ortaya çıkan bir grafik bu. Equal Loudness Curve. Şimdi şu lazerimi kullanarak Özgür Bey Buyurun. bir şeyler anlatmaya çalışayım Işın inşallah. kılıcı. Işın kılıcı. Bu ne diyor? Ee, 60 fondan bakalım. Şimdi diyor ki alt taraf frekans, üst tarafta desibel. Şimdi bir insan 60 fon, 60 desibel diyelim. 1 kilohertz'i 60, Baz alırsak. evet 60 desibelde duyduğu seviyede 100 hertz'i duymak için 70 desibel ses olması gerekiyor, açılması gerekiyor. Aynı şekilde bir insanın, mesela bir insan kaç bu? 2, 3, 5 4. kilohertz. 4 kilohertz. Peki 4 olsun. 1, 2, 3, 4. 4 kilohertz'i şurada neredeydim? Buraya geleyim mesela. 40 desibelde 4 kilohertz hissettiği seviyede 1 kilohertz hissetmesi için o 1 kilohertz'in 50 desibelde gelmesi lazım. Yani insanın kulağı nerelerde hassas, nerelerde değil. Şu bölümlerde hassas. Yani aslına bakarsanız evrimsel olarak insan sesinin merkezinin olduğu yer. 2 ile 5 kilohertz arası çok hassas kulaklarımız. Düşük seviyelerde olsa bile 2 ile 5 kilohertz arasını çok çok kolay duyuyoruz. Çünkü kulaklarımız öyle gelişmiş. Ama aynı şekilde basları, özellikle sub basları belli seviyelerden, belli seviyeleri çıkmadan duyamıyoruz. O yüzden bas ağır, Saplar açalım. evet, sabları açalım. Bas ağırlıklı müzikler, EDM olsun, işte DJ müziği, elektronik müzik ya da hani belli heavy metal türleri de olabilir bu. Bas duyabilmek için ses açmamız gerekiyor. Bak, ses açtığımız zaman gördüğünüz gibi yukarı doğru 90 desibel açtığımız zaman 1 kilohertz duyduğumuz seviye ile 100 Hz'i duyduğumuz seviye çok yakın birbirine, ama bu 60 Hz'te 10 desibel kadar fark, 60 desibelle 10 desibel kadar fark ediyor. Yani biz ses açmadan basları duyamıyoruz. Öyle bir durum var. Gene katalog konusuna geleyim hocam Katalog konusu izninle. hocam. Mesela hoparlör testlerinde hep kataloglarında hep şu gösterilir. 1 metreden yapılan ölçümde 1 watt 1 metreden 1 kilohertz kaç desibel çıkıyor bu Evet. hoparlörde? Bu hesabı yapabiliyorsunuz ona göre. Aslında insan kulağının en rahat duyduğu frekans olduğu için tabii ki yüksek duyuluyor yani. Hani 130 desibel oradan Bir de geliyor. 1 kilohertz ortası olarak belirlenmiş durumda. E, Yani bu kulaklıkta da böyle. Mesela kulaklıklarda da
duyamazsınız bası belli bir seviye açana kadar. O yüzden o seviyeye kadar temiz açılması gerekiyor. Kulaklık seçerken hi-fi dünyasında çok önemlidir bu. Basın duyabildiği seviyeye geldiğimiz zaman ses temiz geliyor mu? Falan gibi konular. Buna Equal Loudness Curve deniyor. Şimdi bu Equal Loudness Curve'ü kullanarak şöyle bir konuya geliyoruz. dB weighting. Şimdi biz desibelin yanına bir şey koyduk. dB dedik. Seviye ölçüyoruz anladık. Yanına SPR koyduk. Ses seviyesi ölçüyoruz dedik. Bir de bunun yanına A'dır, C'dir bir şey koymak ölçümü yaparken gerekiyor. Bu AC nereden çıkıyor ona bakacağız şimdi. Şimdi bu 60 fon grafiğini alalım. Tamam mı? Ve bunu ters çevirelim. Yani daha hassas olduğumuz yerler yukarıda olacak. Daha az hassas olduğumuz yerler Aşağıda. aşağıda olacak. Bu ölçümde kullandığımız weighting denen şey, buna weighting deniyor. Türkçesi Bunu, ağırlık. bunu yazamam değil mi? Yani zor olabilir. Bu weighting dediğimiz şey şu yani. Ağırlık ölçmek, ağırlıklamak dediğimiz şey bununla Ağırlıklama. alakalı. Yani ölçüm yaparken kulak hassasiyetimize göre belli bölgelere öncelik verip belli bölgeleri ölçümün dışında bırakıyoruz. Bu A ve C kullanıyoruz bize en çok. Burada B ve D de gelmiş. Ne olduklarını B ile C çok benzer. Aslında B ile C'nin farkı bu anlam kadarıyla ne kadar e, bası ölçümü aldıkları. Yani biz A ölçüyoruz. A genelde 100 Hz, 100 desibele kadar A denir. Oraya kadar baslar bizim duyumuzu çok etkilemediği için bası A doğru anlatıyorum. Evet. Bası A yani mavi ona baktım. Basları daha az ciddiye alıyor ama 100 Hz'in üzerine 100 desibelin üstüne çıktığımız zaman basları daha rahat duyduğumuz için mesela A ölçümü pardon C ölçümü özür dilerim. C ölçümü e, bas bilgisini dahil etmeye başlıyor. Şu yani. Yani e, sistemden gelen baslar, sub baslar, o kickler, baslar bizim desibelimizi yukarı atmaya başlıyor. A'da böyle bir şey yok. A şu. Mavi. Yani bizim daha rahat duyduğumuz bölgeyi ciddiye alıyoruz A ölçümü yaparken. Bu arada zaten eskiden Karacahil bir düzende A'da ölçüm yaparken bütün dünyadaki teknisyenler dahil son 15 yıldır değil mi? C, C ölçerken A'ya geçtik son 15 yıldır. Şimdi artık ikisini de koyuyorlar. Birazdan onu da göstereceğim. Ha, bunu zaten demin şey yaptık buna. Demin baktık. Bus coupling dediğimiz şey 200 diyen. RMSB2 geçmeden şimdi birkaç örnek vereceğim bununla alakalı. Özgür Buyurun. Bey, Buyurun. lazer isterseniz lazer vereyim. Şimdi Smart'ın desibel ölçme modülü var bir tane. Şurada SPL diye ve ben bugün yaptığımız şu an başladığımızdan beri olan bütün şu mikrofonla başladığımızdan beri olan bütün akışı SPL'ini ölçüyorum zaten. Salondaki ses seviyesini ölçüyorum. Şimdi bakalım neler olmuş. Şiddetli seviyesi. Ha, bir de ona gelmeden slow ve fast var. Bir de bu A, C yetmezmiş gibi bir de bunun yanına slow, Evet. fast, LEQ 15, LEQ 5, LEQ 10 gibi şeyler gelebiliyor. Slow 1 milisaniye. 1 saniye özür dilerim. Fast 125 milisaniye. Bu LEQ da şu sondaki sayı dakika kadar. Yani 15 dakikalık ölçüm ortalaması demek LEQ 15. LEQ 5, 5 dakikalık ölçüm ortalaması demek. LEQ 10, 10 dakikalık ölçüm ortalaması demek. Çünkü bu fast ve slow ölçümler, yani slow 1 saniye, fast 125 milisaniye çok hızlı. Yani hiçbir işe yarayan ölçümler yok. Çok anlık ilkleri ölçmek için kullanılıyor. Mesela benim slow'um var şurada. Şimdi şu mikrofonun önünde dBA slow 75'e çıkıyor. Diğerleri hareket etmiyor bile. Yani anlık ölçümler, bir rock grubu düşünelim ya da bir grup düşünelim, müzik grubu düşünelim, disco düşünelim. Özgür Bey sever.
Diskocuyuz. Disco düşünelim. Bu o konuda da bir konuşmak istiyorum. Senin de fikrini almak istiyorum. Davul vuruş var yani böyle thrash metal gibi değil mi? Yani davulun dımdat tıkıdat diye falan çalmadı. Tıstah, tıstah diye böyle mid tempo bir şey düşünelim. A- Davul kick vuruyor, trompet vuruyor. En yüksek şeyler sahnedeki zaten. Kick, trompet. Arada da diğer müzik enstrümanları çalıyor. Ee, O kick ve trompet vuruşlarını mesela slow'la görüyoruz ama o kick ve trompet vuruşları bütün program içinde aslında çok az yer kapladığı için genel seviye çok az etkiliyor bunlar. Yani aslında ciddi bir ölçüm yapabilmek için slow ya da fast kullanılamıyor. Çünkü genel trendi göremiyorsunuz. Ne kadar hangi seviyelerdeydik, nereden nereye gittik. Genelde bütün regülasyonlarda Avrupa'da hep LEQ'lar kullanılıyor. Böyle daha kolay görebiliriz belki. Şimdi bu bizim seminerimiz. Şurada 10'da başlamışız, konuşmuşuz, gelmişiz. Burada ara vermişiz. Şimdi devam ediyoruz. Bu dBA slow. Yani bir saniyelik, her saniyede bir desibel ölçümü alıyor. E, LAEQ1 bakacağız şimdi. Bir LA dakika. yani bir dakikada A weighting'inde ortalama alıyor. Böyle bir şeymişiz. Burada seviyeleri görüyoruz. Maksimum 69. Buradan ölçüyorum tabii böyle bir şey var. 10 dakikalık, 50 dakikalık, 90 dakikalık ortalamalar. 10 dakikalık ortalama bakalım. Bu. Aynı seviyede konuşuyoruz. Fena değiliz. Değişmemiş, evet. 15 dakikaya bakalım. Buna 30 eklememişim. Evet. 15 dakikada böyle gördüğünüz gibi 67 desibelde aşağı yukarı gitmişiz. Şimdi bir tane de bir konserde bu nasıl görünüyor ona bakacağız. Belli farkları konusuna girmez değil mi? Bu olduğunu varsayıyorum. Benim konserim olduğu için girmeyeceğini sanıyorum. Pardon. Ne yaptık? Evet, bir konserdeki ölçümden şimdi bahsedelim. Bu gidebilir. Bu bir senfonili rock konseriydi. dBA Slow'a bakalım. dBA Fest'e bakalım. Bu dBA Fest 125 milisaniye yani bütün trompet vuruşlarını falan burada aslında görebiliyoruz teorik olarak. Yakalamış aslında. Ama mesela şu mor LKA 15 yani burada da benim göstermek istediğim şey şu. E, seninle konuşmak istediğim şey de bu. Biraz nasıl mix yaptığımızla alakalı bir şey gösteriyor bize bu. Yani davulu açmakla genel seviyeyi açmıyoruz. Bu biraz Eğer kick açmıyorsan. yine de yani biz genel seviyeyi açmak için aslına bakarsanız peaklerin arasındaki Boşlukları. sesleri açmamız gerekiyor. Yani burada 96 desibel SPL ile 106 desibel SPL arası hatta evet o kadar 10 desibel SPL'lik bir fark var peaklerle şey arasında Evet. ortalama arasında. 10 desibel de aslında düşündüğün zaman normal bir headroom'u kullanıyorsun aslında. Yani bizim demek istediğim şu yani trompet yani ben bazen abi ses açmak gerek falan diyoruz bazı arkadaşlara ve davul açılıyor otomatik olarak. Ya, Davul dışındaki aslında şeylerin hat, biraz satüre edilerek yani thrash metal çalmıyorsa abi evet sürekli o böyle devamlı vurmuyorsa böyle dırırt diye vurmuyorsa yani aslında sesi açmıyorsunuz davul açarak. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Yani sadece davulu açmış oluyorsunuz. SPL'i çok az etkiliyor o aradaki vuruşlar çünkü. sadece pikleri Evet, sadece peakleri etkileyen bir konu bu. Ben mesela bu konseri 97 desibelde yapmışım. Fronto faz pozisyonundan. Şunu unutmayalım bu hesapları yaparken. Şimdi fronto faz pozisyondayız. Mesela şuradayız. Ortadayız. Bütün saha içi ilk seyirciden son seyirciye düzgün yapılmış bir sistem üzerinde 6 desibel fark varsa ortada eksi 3'teyim. Yani ben burada 97 gördüğüm zaman bu adama 100 desibel basıyorum beynine. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yani buralar artık 100, 110, 105'lere falan gittiği zaman bu herifi öldürüyor olma ihtimalimiz en öndeki seyirciyi çok yüksek. Özellikle sub bass konusu önde duran seyirci için
Yani çok dikkat edelim arkadaşlar. İnsanların iç organlarını hareket ettirmek, insanları sağır etmek değil işimiz. İnsanlara güzel bir müzik mixinden bahsediyorum. Güzel bir akşam yaşatmak, güzel bir konser dinledik dedirtmek, ses çok iyi dedirtmek değil. İyi bir tecrübe yaşatmak insanlara. O yüzden bir Türkiye'de gördüğüm bir tane şey var. Birincisi herkes, benim gördüğüm hemen hemen herkes yanlış desibel ölçümü yapıyor. Çünkü Kalibre etmeden evet, ölçüm yapıyor çoğu arkadaşımız. benim kalibratörümü içeri götürdüm. İkinci yarıda getiririm. Yani bu mikrofon kalibre olmadan yani Smart tabii kalibrasyon sayfası var. Şimdi orada göstereceğim bir şey yok. O kalibrasyon sayfasına diyorsunuz ki alete. O kalibratör öyle bir silindir mikrofonun içine takıyorsunuz. O silindir 94 desibel SPL veriyor. Sabit. Sabit. O mikrofonu takıyorsunuz 1 kHz'den. Takıyorsunuz. Smart'ın kalibrasyon sayfasına gelip diyorsunuz ki bu duyduğun senin ses miktarı 94 desibeldir. O 1 kalibrasyonu kHz. yaptıktan sonra bu herif desibel ölçmeye başlayabiliyor ve kalibre bir desibel ölçebiliyor. Zaten Smart siz bunu kalibre etmeden size desibel ölçümü vermez. Şimdi insanların şeylerinde Instagram sayfalarında front of house'da 115 dB SPL'ler görüyorum. Yani bu gerçekten yapılıyorsa suç bir kere. Bütün dünyada suç bu. İki, yani başka bir ülkede Almanya'da yaşıyor olsak en öndeki seyirci seni dava edip Hapse attırır pılını bayağı. pırtını alır Polis yani. gelir Evet. yani. Yani Polis bir gelir. daha yapamazsın o işi. Senin şeyden bizim Türkiye'de olmayan sendikandan atarlar. Buyurun. İşte geliyor. Sen diyeyim hocam. Özgür Bey. Yine bir sizi Ah rahatsız ettik. pardon, özür dilerim. Sorry. E, Ya şöyle düşünün. Kendi yaptığım tecrübelere göre söylüyorum. Hepiniz Harbi Açık Hava konser salonunu biliyorsunuz. Pop pozisyonunda iğrenç mikserin durduğu yerde çok iyi duyamıyorsunuz. Biraz önünde, o hani işte İBB'nin davetlerinin olduğu bölümde çok rahat, çok böyle düzgün, şık duyduğunuz bir ses 90 ile 95 derece desibel aralığında. Özgür Bey desibel SPL 15 mi 5 mi? Ne bu? Yavaş mı hızlı mı? Ee, ben genelde bir saniye ölçüyorum. Bilmiyorum sen hangisini kullanıyorsun da ben genelde bir saniyeyi kullanıyorum. Ben şöyle Ee, yapıyorum onu da göstereyim. Dolayısıyla pozisyonun nerede olduğu da çok önemli. Ne kadar sahneye yakın, ne kadar uzak, nereden ölçüyorsun, arka tarafta delay hoparlörü var mı? Çok etken var. Ama hani sahnenin yanındaki ses kaynağından 25 metre mesafede dedim, yanlış söylemiyorum. Orası 25 metre Öyle bir şey. civarında. 90 ile 95 dB aralığında bir ses duyuyorsan ve net diyorsan her şeyi, ideal ses bence odur. Zaten aslında şöyle bir gerçek de var. Tamam, bunların hepsi çok güzel bizim mesleklerimiz için, işimiz için, yaptığımız şeyler için çok faydalı şeyler ama günün sonunda kulağınız asıldır. Kulağına her şey hoş geliyorsa bence Evet, şimdi güzeldir. o konuyla alakalı ben bir şey anlatayım. Şimdi insan duyumunun bir de psikoakustik diye bir tarafı var. Yani duyduğumuz şey sadece kulaktaki titreşimlerle kalmıyor. Beyin de bazı şeyleri yorumluyor. Birkaç psikoakustik şeyden bahsedeyim. Sonra da desibel konusuna geleyim. Psikoakustik kavramdan bahsedeyim. Bunun biri Lost Fundamental. Bu da şu demek. Mesela bir enstrüman var. Fundamental yani ana frekansı, ana notası 50 Hz diyelim. Ama sizin şeyiniz var, notebook'unuz, laptopunuz var, 50 Hz üretemiyor bu. Yani 50 Hz mesela, gerçekçi söyleyelim, muk. Evet, o brrrr diye Hiç sevmem. böyle bir şey. Ama sizin kulağınıza 50 Hz duyuyor fikrini duyurmak için, fikrini vermek bile, psikoakustik olarak duyurmak için yapılabilen şeyler var. Mesela Waves'in R-Bass diye bir şeyi var, plugin'i var, Severim. prosesör var. R-Bass ne yapıyor? Düşük frekansları duyurabilmek için o frekansların armoniklerini ekliyor. Yani 50 Hz duyurabilmek için 50 Hz'in mesela 5. oktavı diyelim çarpı 5 250 Hz duyduğun zaman senin kulağın otomatik olarak lan bu 250 Hz varsa büyük ihtimalle aşağıda bunun bir kaynağı vardır diye orayı lost fundamental o demek sana kayıp fundamental. Mesela bu en klasik şeydir. E, Küçük hoparlörde, notebook hoparlörlerine bas ve kick duyurmak için kullanılan numaradır. Bu R bas koyarsınız ya da bunun
benzerleri pluginler var. O hoparlörün aslında üretmediği frekansı üretiyor gibi beyninizi inandırıyorsunuz. Aynı şekilde bu psikoakustikte şöyle bir şey var. Şimdi bizim kulağımızda aslında psikoakustik değil aslında bu psikoakustik mi acaba? İki tarafta da var. O salyangoz dediğimiz o kokliyanın içinde öyle sarılı bir şey. Tüyler var. Her tüy bir frekansa denk geliyor. Bu yüksek desibellerde o frekansa alakalı olmayan tüyler de titremeye başlıyor. Bunun sonunda işte tinnitus dediğimiz çınlama herif devamlı orada titriyor ondan sonra. E, Ve başka bir şey daha oluyor. Çok yüksek volümlerde, çok yüksek yani kötü mixlenmiş diyeyim metal konserlerinde bunu hissedebilirsiniz. E, Çok artık böyle 110 desibelleri falan gelince frekans aralığı ile beraber duyduğunuz notalar kaymaya başlıyor. Daha bas notalar baslaşıyor, daha tiz notalar tizleşiyor. Bunu böyle kötü metal konseri en iyi örnektir bu. Yani notalar herifler yanlış çalıyor gibi gelmeye başlıyor. Notalar kaymaya başlıyor. O da o kulaktaki tüylerin titreşimiyle ve işte beyine gönderdiği karışık artık sinyallerle alakalı. O yüzden yüksek desibel e, fecaat bir şey. Ben şu ekranı kuruyorum. Bu ekranda işte en solda slow var. Yanda LAEQ 1 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Bu şekilde bakıyorum. Bu şekilde bakmanın bir konsere şöyle bir avantajı oluyor. Mesela burada şeyi görebiliyorum. Size ilk demin anlattığım şey. Trompeti açınca şey yükselmiyor. 15 dakika yükselmiyor. Yani vokali, yayılan sesleri, yer kaplayan sesleri, e, yani bütün enstrümanların fundamental'ın olduğu bölgeleri o 200-300 Hz arasındaki yeri böyle estetik bir şekilde açabilmemiz gerekiyor. Bizim bu sesi yükseltebilmemiz için. Aslında açmak mı, mixlemek mi? Yani bir şekilde duyurabilir hale getirmemiz gerekiyor. Yani ama bunu estetik bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü yani sanat yapıyoruz burada. İnsanlar da sanat izlemeye geliyorlar. Yani yüzde kaçı? Fotoğraf %10'u çekenler falan hariç, diye. Instagramcılar harici. Evet yani sanatsal bir şey yapmaya çalışıyoruz biz en azından. Ve sahnede sanatçılar sanat icra ediyorlar. O yüzden estetik bir şekilde bu işi yapmanın yolu o fader'ı böyle yukarı doğru yaslamaktan ziyade başka yöntemlerle duyulabilirliği, loudness'ı, SP'li arttırmak oluyor. İşte EQ değiştirmek gibi, ton yapmak Evet, ton gibi. yapmak ya da enstrümanları bölgelerini ayırmak birbirlerinden. Yani kickle bası ayırmak falan gibi şeylerden bahsediyorum. Bu RMS ve peak işine de girelim mi? Peak dediğimiz şey tepe noktası. Zaten en başında ben sinüs dalgasında e, ses dalgasını gösterirken göstermiştim. RMS ise ortalama ses gibi düşünebilirsiniz. E, Peak'in 0,7'si. Yani peak SPL test iken VRMS aslına bakarsanız şey gibi o düşünebilirsiniz. Yani 5 dakika, L2 5 dakika falan gibi düşünebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Burada not almamışım ben. Aynı şeyi çizeceğim. Peak, RMS. Bu RMS ile peak arasındaki şöyle görebiliyorsunuz. Buna crest factor deniyor. Crest factor RMS ile peak arasındaki e, farka deniyor. Yani bölgeye deniyor. Bunu şeyde görebilirsiniz. Hoparlör speklerinde görebilirsiniz mesela. Amfilerde asıl. Amfilerde görebilirsiniz. Evet yani e, normalde RMS ölçülüyor. Ne kadar herif peak ettikten ne kadar desibel vurduktan sonra klip edecek bilgisi bu. E, Yanlış hatırlamıyorsam Pink Noise'in crest faktörü 3 desibeldi ama bir müzik böyle pop rock müzik programının crest faktörü sanırım 9, 10, 12 desibel falan. O Daha yüzden yüksek müziğin, yani sürekli sabit gelmediği evet için. yani çok daha dinamik bizim müzik dediğimiz şey. O yüzden mesela Meyer Sound M-Noise diye bir şey çıkardı. Belki duymuşsunuzdur. S. Yapamadığım harf S orada. M-Noise diye bir şey çıkardı. M-Noise sistem tuning için kullanılmıyor. M-Noise'in yaptığı şey Pink Noise'e göre daha gerçek müzik programını yansıtan bir test sinyali olması. M-Noise ne için kullanılıyor?
bir sistem lineer çalışıyor mu? Yani girişteki sinyal çıkıştaki sinyale ne kadar benziyor? Yani sistemi çok drive ettiğim zaman, çok sesi açtığımız zaman sesteki bozulmalar, distortion, yanlış hatırlamıyorsam %1'in altında olması Tabii lazım. total harmonic distortion diye tabir ettiğimiz. İşte onu M-Noise böyle sistemleştirmiş. Herkesin kullanabileceği Audio Engineering Society IS dahilinde kabul edilen bir ölçüm sistemine çevirdi M-Noise ile beraber. Yani girişteki test sinyalimiz, çıkıştaki test sinyalimizden daha tam tersi %1 daha farklıysa o sistem lineer çalışmıyor demek. Yani sistem nerede? Distortion'a girip sesi bozuyor. Ölçümünü yapmak için M-Noise kullanıyorlar. M-Noise'i kullanmak e, e, ku- M-Noise'i kullanma nedeni de Pink Noise yerine bunu yapmak için bu Crest Factor. Çünkü Crest Factor dediğim gibi müzikte daha farklı Pink Noise'inkinden. Şimdi hızlıca regülasyonlardan bahsedelim ve Buyurun. ondan sonra da sanırım evet, Yemek için Yamaha ara saati. vereceğiz. Şöyle bir şey de yapalım. Buraya kadar olan ki bölüm için Hı hı. sormak istediğiniz bir şey varsa not alalım. Öğleden sonra onlara cevap verelim. Bayağı böyle karışık bir şeyler gittik çünkü. Bu arada Matematik, fizik, ben, kimya derken. ben bunu yapmadığım için screenshot'ını almadığım için hotspot açmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama çok iyi. Bu desibel regülasyonları biraz dünyada bile sadece gelişmiş ülkelerde yeni yeni oturan şeyler. Şimdi mesela Avrupa'daki regülasyonlara bakacağız web sitesinden. Bazı ülkelerde yok. Mesela bazı ufak ülkelerde regülasyon falan yani yok. Türkiye'de Türkiye'de zaten yok. Ha, Türkiye'de bir de evet o belediyeciler arkadaşlar. O elinde desibel metreyle gelen adamla hoparlörün dibinden ölçenler. evet, adamla bunu anlatmaya çalışmayın. Kavga ediyorsunuz çünkü. Çünkü o dBA yanında A yok, bir şey yok. Yani weighting yapılmamış. Ee, ve böyle fast slow falan anlık vuruşlara bakıyor. Yani öyle bir şey yok dünyada. Şimdi göreceğiz. Bir de normalde Ee, hani belediyecilerin yaptığı ölçüm şey olması gerekiyor. Mekanın dışındaki sesin şiddetini ölçmesi gerekiyor. Ona geldi hoparlörü tutarak ölçüyorlar. içerisi de var aslında ama içeride de hani ölçüleceği yerler belli. Şimdi bakacağız mesela bizim saygı duyduğumuz Almanya'da her şeyine saygı duyduğumuz Almanya'ya bakalım. Ne diyor? 99 dBA 30 dakika. Vay. Bence müthiş bir seviye. Çünkü mesela ben hani zaten çok ses sevmiyorum. Yani çok yüksek ses sevmiyorum. Yani öndeki insanları çok sağır etmekten çok e, aslında korkuyorum ve istemiyorum onu yapmak. Mesela benim bu şeydir. Manga konseri ortalamam genelde 99. Bana da fazla gelmeye başlıyor çünkü Hı hı. zaten. Yani rock konseri bana fazla gelmeye başlıyor. Bir de şey eklediler. Yanına C eklediler. Yani 135 SPL desibel C ölçümünde, C weighting'inde peak'i anlık yani 135'ten fazla görmeyecek. Bu da herhalde artık sağır olmasın insanlar Muhtemelen. noktasına geliyor. Ortadaki kolona bakalım. Ortadaki kolonda demin Özgür'ün bahsettiği dışarıdaki seviyeler. Bu da mesela burada zaman bilgisi vermemişler. Ama bak çok şık bir şey yapmış. Gündüz zamanı, gece zamanı diye ayırmış en azından. işte medeniyette oluyor böyle Tabii şeyler. gece orada kaçta Özgürcüm. sayılıyor onu bilmiyoruz. Gece ne? Mesela Hollanda'ya bakalım. 103 dBA et 15 dakika. Bu da aslında benim sınırım mesela. Bu bana çok yüksek geliyordur artık. Bu arada sen zaten tecrübe etmişsindir. Aranızda yurt dışına konsere gezmeye giden arkadaşlar varsa özellikle Almanya çok ciddi. Çok özel izin almadıysanız böyle 10 bin kişinin geldiği meydanda orta noktasından 90 dB'nin üzerine ses açamıyorsunuz. Ancak belediyeden özel izin alıyorsunuz o festival konser için. O zaman da 95 dB izin veriyorlar. Bir de burada yok ama Amerika'da galiba nereden ölçeceğini de yazıyor adamlar. Mesela Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam seyircinin en yoğun olduğu yerden ölçülecek falan gibi bir şey var. Seyircinin en yoğun olduğu yerde çoğu zaman oluyor. Fo etrafı, Bu arka etrafın biraz önü bence. Yani şu bir sahneyse, konser alıyorsa burada PA asılı, burada FOF var. Bunu şöyle bölersek herhalde şuralar falandır en yoğun olduğu yer. Burada bazı ülkelerde var, bazılarında yok. Mesela Hollanda'ya baktık. Tamam. Mesela medeniyetin beşiği İsviçre diyelim. Ee, limit value'yi saatte 100 desibel çok yüksek aslında. Gayet
sağlam bir volümden bahsediyoruz. Hakikaten. Hatta müzik türüne çok alakalı bir şey bu. Ama biliyorsun İsviçre yani death metal severler onlar öyle şeyler Abi biliyorsun. Hep İsviçre oradan abi, çıkar. peynir yiyor adamlar. Peyniri yiyor. Bütün Eurovision biliyorsun katıldıkları zaman şey hep e, death metaller. Ha İngiltere var bak mesela. Yani bu İngiltere'de mesela şeyi görmüştüm ben Boran'dan geçen sene. Glastonbury'deki seviyeyi görmüştüm. Galiba e, etkinlik başına belirleniyor gibi bir şey anladım ama 140 desibel e, C peak'i geçemiyorsunuz. Anlığı geçemiyorsunuz mesela burada onu diyor. Dışarıda da 15 dakika bir şey demeye çalışmış ama diyememiş. 72,5 olduğunu varsayıyorum. Switzerland'a bakıyorduk. 100 desibel saatlik. Ya Anlık 125 geçmeyeceğiz. aslında şöyle bir gerçek var. Şimdi demin dediğin konuya geri geliyoruz. Sadece kick snare hani davul açınca mı ses açılıyor? Ee, Düzgün bir mix yapıyorsan zaten çok volüme ihtiyacın yok. Çünkü çok volüm açtığın zaman sana her şey o volümün altındayken iyi gelir. Her şey iyi Ha, evet, o da duyuyormuşsun o da gibi o zaten. diskoakustik bir şey. Yüksek olan şey her zaman iyi gelir. O yüzden mesela kompresör, limiter falan gibi dinamik işlemcileri ya da preampli gibi işlemcileri karşılaştırırken se- yani işlemi yaptıktan sonra volümleri eşitlemeniz gerekiyor. Çünkü her zaman insan beyninin garip şeylerinden, psikoakustik özelliklerinden biri bir daha tez şeyleri daha iyi duyuyor, daha güzel geliyor. İki daha yüksek şeyler daha güzel geliyor. O yüzden volümlerin her zaman eşitlenmesi gerekiyor iki ekipman karşılaştırılırken. O yüzden aslında evet belli bir ses sınırlaması olmalı. Bizim ülkede de olmalı. Ee, Ve şey bizi çok yanıltan bir konudur. Yani ses yüksekken kulağınıza her şey iyi geliyor olabilir. Ama volümü kıstığınızda ya da bir kulaklık taktığınızda ya da onu bir kaydedip sonra başka bir yerde dinlediğinizde nasıl geliyordur? Önemli bir detay. Evet, mesela demin bahsettiğim şey mesela bazı ülkelerde Finlandiya yani belli bir şey yok diyor. Genelde 96-102 arası Muhtemelen. dBA 5 dakika çok yüksek bir volüm mesela bence o. Ee, Galicia yok öyle. Latvia yok falan. Böyle ben Amerika yok burada değil mi? Amerika yok. Sadece Avrupa. Ya bunu da çok zor buldum bu arada ya. Yani bulmak için çok uğraştım. Arkadaşlar böyle sanırım öğle yemeğine doğru gidebiliriz ama bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey varsa onları da alalım. Ya da herhangi bir şey varsa. Ben başka bir şey gösterecek miydi bana bakayım. Geldik. Tamam, güzel. Buna baktık zaten. Bunu da geçtik. Rating, loudness curve, seviyeler. Tamam. Okey, o zaman bir öğlen arası vermeden önce Ne yapıyoruz? hemen Kalkayım mı? uzaktan erişimden yok, gerek yok. Bir mesajımız geldi, gelmedi. 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 Yok. Tamam, öğlen arası verelim. Öğleden sonra Tamam. Afiyet olsun herkese görüşmek üzere. arkadaşlar. Görüşmek üzere.